İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'ım senden geldik, sana dönüyoruz. İşte bu teslimiyet en güzeli. Ondan geldik, ona gidiyoruz. Nereden geldiysek oraya dönmeye geldik bu dünyaya. Kullukum min Adem ve Adem min turab. Hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktandır. Biz topraktan var olduk ve döneceğimiz yerde yine toprak olacak. Hani turabın olayım der ya o Allah dostları. Ayağına kum olayım, ayağına takılan taş taneleri olayım derler ya. İşte biz de bir gün toprağa geri döneceksek toprağın üstündeki halimizi güzel kılalım. Siz yeryüzündekilere ve yerin altındakilere hürmet edin ki göklerdekiler de size hürmet etsin. O zaman nereden geldiğimizi hiç unutmayalım. Gideceğimiz yerde hep hatırlayalım. Çünkü biz sınırlı, süreli, sayılı günlerin içinde yaşıyoruz. Orasının adı dünya. Gideceğimiz yerin adı ukba, akıbet, son yer, ahiret, son istasyon. Musalla taşına gittiğimizde en çok sevdiğim ifade dinleyenlere ve musalla taşının üzerindeki mevtaya. İşte burası dünya hayatının son istasyonu ama ahiretin de resepsiyonu. Bu dünyadaki imtihan bitti, dertler bitti, ödemeler bitti, kavgalar bitti, dostluklar da bitti. Ama öte alemdeki buluşma uçsuz bucaksız, hult, darul hult, sonsuzluk evi, sonsuzluk alemi Kur'an tabiriyle. Cenneti hak edenler sonsuz cennette olacaklar. Cehennemi hak edenler de cehennemde de sonsuz kalabilecek. Kur'an böyle söylüyor. Cennette mi kalmak isteriz? Cehennemde mi kalmak isteriz? Dünyada da cennet gibi yaşayalım. Ahirette de cennet yurdunu hak edenlerden olalım inşallah. O zaman bu dünyada kazanılır. Ahirette bu dünyada da kazanılırsa dünya hayatını iyi değerlendirelim. Ruhumuzu besleyelim. Maddi alemin içerisinde o niye yok, bu niye yok, o neden yok, ben de o da olsun, bu da olsun, o da olsun diyerek hep dışımıza, makyajımıza, desenimize, markamıza değil, arkamıza da değil, içimize, kalbimize, ne demek ruhumuza yatırım yapmak? Ruhumuza yatırım yapmak demek, Kur'an'ı okumak demek. Allah'ın sevdiği, seçtiği kul olmak demek. Meleklerin imdadına koştuğu seçkin kul olmak demek. Allah'ın yarattığı bütün mahlukatın, insanların demiyorum hayvanların, kedinin, köpeğin, kuşun dahi sevdiği bir insan olabilmek. Dağın, taşın, yolların, araçların, havanın dahi yüzünü okşayarak geçtiği, sevdiği, bu tarafa gidiyorsa rüzgarın arkadan vurup ittiği, güneş vuruyorsa ona gölge olacak şekilde vurdu. Yağmur yağarken tadını alarak yürüdü. Yağmurun taneleri bile sizi sevmesini istiyorsanız Allah'ı çokça zikredeceksiniz. Siz Allah'ı memnun ederseniz yaratanı, o emrediyormuş meleklerine. Ey meleklerim, ben filanca kulumu çok seviyorum. Siz de onu sevin. Hatta onu tüm yarattıklarıma sevdirin. Böyle bir danışmanlık kimden alabiliriz yeryüzünde? Karşımızda her şeyin ve herkesin sahibi olan Allah bir kulunu seviyor ve sevdiriyor. Bizi yeryüzündeki hangi ajans, hangi halkla ilişkiler müdürlüğü birimi tüm insanlığa sevdirebilir? Yayınlarsınız ama Allah'ın cilası, Allah'ın verdiği rengi hiç kimse veremez. Çünkü Kur'an bunu da söylüyor. Allah'ın verdiği renk. Ondan daha güzel kim renk verebilir ki? Rabbim bizleri en güzel surette yarattı, en güzel duygularla yarattı. Bu duyguları kirletmeden tertemiz geldik, tertemiz gitmeye çalışacağız. Allah'tan yaşlılık döneminde Allah Teala kulların kalbini inceltiyor. Ruhları
daha da rakik kılıyor, ipince kılıyor. Affetme duyguları çoğalıyor. İnsan affedemediği zaman ölüm bile zor. Dikkat edin, ölüm öncesi herkes filancayı çağırın, filancayı haber gönderin, ona haksızlık ettim, hakkını helal etsin bana diyor. Kur'an okuyan hocalar talebelerim gelsin diyor. Hayır yapanlar hayır yaptıkları kurumlara fazlaca hayır gönderiyorlar. Neden mi? Çünkü bu dünyadaki hiçbir şey oraya gelmiyor. Oraya gitmiyor bizimle beraber. Hiçbir şey. 2 parça örtüyle gidiyoruz. O örtü de vefat ederken, bizi toprağa sırlarlarken avret mahallerimiz gözükmesin diye. Hiçbir şey. Hiçbir şey. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ O günde ne mal ne de evlat. Hiçbir şey ifade vermez. İlla men etallaha bi kalbin selim. Allah'a tertemiz kalp ile gelenler müstesna. Var mı böyle temiz kalbimiz? Kalbin içini dışını yıkayabilecek bir sistem var mı? Uçağın kara kutusu var. Bu da bizim ak kutumuz olsun inşallah. İçine hep güzel şeyler atalım. Bunun içerisine bir damla günah girdi mi kara leke devamlı büyür. Peki nasıl temizleyeceğiz? İyi olarak, iyiliği yaparak, iyiliği çoğaltarak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi, bugün yaptığınız hayrı her geçen gün çoğaltın. Bugün 1 lira veriyorsanız yarın 1,25 verin. Ondan sonraki gün 1,50 verin. Bir sonraki gün 2 verin. Bugün bir güzel söz söylediyseniz yarın ikincisini, üçüncüsünü katlayarak götürün. Çünkü geldiğimiz yere geri döneceksek, döndüğümüz yere bu dünyada yaptıklarımız bizimle gelecek. Eller şahit olacak. Nereyi gösterdiyse. Ağız mühürlenecek. Eller konuşacak. Ayaklar da nereye gittiyse onlarla ilgili ben şuralara gittim diyecek. Biz Gürkan Bey'in makamında Kur'an okuduk diyecek. Eller filanca hayırlı işin imzasını attık diyecek. 2 parmak ya da 3. parmak diyecek ki ben filancayı yanlışlıkla işaret ettim, onun ölümüne neden oldum diyecek. 5 parmak birden konuşacak. 5'imiz birden filanca gün filanca yerde elimizi kaldırıp sahibi elimizi kaldırdı, bizi kaldırdı hepimiz birden ve başkasının ölüm kararını, fermanını işaret etti. Allah bunu yapmaktan aciz mi? Bu söylediklerim hikaye değil ha. Hepsi Yasin suresinin 5. sayfasının tam ortasında. Aman. Bakın şimdi uyarılma ve uyanma zamanı. Söylediklerim Peygamberimizin güzel ifadesiyle önce kendi asi nefsime ve sonra sizlere nasihat ediyorum, uyarıyorum. Neyi? Allah'a karşı takva sahibi olmayı, samimi olmayı tavsiye ediyorum. Aynı şeyleri şimdi kendime ve sizlere söylüyorum. Aziz dostlar, nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi hiç unutmayalım. Hızlıca bu haftaki sorularımızı alalım. Bakalım kimler ne sormuş. Ruhunla sevmek demek ne demek? Sultan Hanım sormuş. Teşekkür ediyoruz. Tabii ruhla sevmek deyince dünyada içinde bulunduğumuz günler artık Aralık ayına girdik. Aralık ayında dünyada herkesin takip ettiği asırlardır insanlığa nezaket, ibadet ve icabet vesilesi olmuş Mevlana Celaleddin Rumi aklımıza geliyor. Nasıl seversin? Kalbimle sevmem çünkü o yok olur. Ben aklımla da sevmem çünkü akıl da yok olur. Ben sevdiğimi ruhumla severim çünkü ruh hiçbir zaman kaybolmaz der. Allah böyle ruhuyla sevmeyi hepimize nasip eylesin. Ruh başkadır, başka bir boyuttur. Şu bedenden çıktığında ruh kaç gram biliyor musunuz aziz dostlar? Varsa bilen söylesin. Ruh 21 gram. Tam 21 gram. Hocam nereden buldun da tarttın diyebilirsiniz. Bilim adamları onu da araştırdılar. Bir insanın ölmeden önceki son nefeslerinde tartıyorlar. Ölüm anı geldiğinde, ruh bedenden çıktığında hemen tekrar teraziye koyuyorlar. 21 gram eksiği fark edince şu bedenin içinde neresinde olduğu belli olmayan, ne kadar boyutta olduğu belli olmayan ruh bedenden çıktığında biz anında yere yığılıyoruz.
hareket imkanımız sıfır oluyor. Ağız açılmıyor, göz açılmıyor, kulak duymuyor. Her şey iptal. İşte şu emanet ruh. Geceleri kaç kişiden alınıyor? Gündüz durup dururken kaç kişi can veriyor? Ne oldu? Allah verdi, Allah aldı diyoruz. Madem bu kadar emanet yaşıyoruz, nedir Allah aşkına? Bu 21 gramlık ruhu tatmin de Kur'an'la, duayla, hayırla ve iyi düşünceyi çoğaltmakta oluyor. Onun için Sultanıma teşekkür ediyoruz. Ruhumuzla sevelim Allah'ı ve yarattıklarını, Kur'an hakimini. Sevgimiz sonsuz olsun, ahirete değin olsun. Öteki alemde de inşallah taşsın, bizi bulsun diye dua edelim. Kun ve yekun. Ol der ve olur. Zikir olarak çekebilir miyiz? Cafer Bey sormuş. Cafer Bey size de teşekkür ediyoruz. Kun feyekun Kur'an-ı Kerim'de Yasin suresinin en son ayetinde estağfurullah innema emruhu iza arade şey'en en yekule lehu kun feyekun. Allah bir şeyi murad ettiğinde ol der ve oluver. Ayetin manası bu. Ama Allah'ın ol demesi için bizim nasıl olmamız lazım? Biz nasıl olacağız ki Allah ol diye emredecek? Keskin, emin, net bir şekilde Allah bu duamı kabul edecek. Allah'ım bu işin en hayırlı şekilde olmasını senden istiyorum. Olacağına da inancım tamdır ya Rabbi diye siz dua ettiğinizde bu da bir kün ve feyekundur. Kündür, feyekundur. Olacağına kesin inançla Rabbinizden isteyerek, çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dua ile ilgili müthiş bir tavsiyesi var. Allah'tan duanın kabul olacağını bilerek isteyiniz diyor. Babanızdan para isterken, babanızın vermeme ihtimalini düşünerek para isterseniz babanız bile parayı vermez. Baba, paraya ihtiyacım var lütfen dediğinizde ve inanarak söylediğinizde babanız size bunu verir. Allah Teala da gerçekten kulu şuradan yüreğiyle istediğinde onu asla reddetmez. Bir sorumuzu da alalım. Kamil insan makamına nasıl erişebiliriz diye Ali Bey sormuş. Ali Bey'e de teşekkür ediyoruz. Kamil demek bizim Türkçemizde kullandığımız makamlardan mükemmel, yani olgunluğa erişmiş olan insan demek. Olgunluğa erişmek için de sizi dövdüklerinde dövene dövmek de değil, sövene söverek değil, sövene dilsiz gerek, dövene kolsuz gerek. Sen derviş olamazsın, sen hakkı bulamazsın. Ya Mevlam, hu Mevlam, aşkın bize ver Mevlam. Yunus Emre'nin hayatını izlemek çok güzeldi. Hayatından ders almak maharet ister. Onun için kamil insan olmak, Yunus gibi gönüllerde taht kurmak, herkesin hayatında emgi olmak istiyorsanız, Taktuk Emre'nin zahmet çeken talebesi, Molla Kasım'ın sataştığı ama sabrettiği makamda olunca işte o zaman kamil insan olursunuz. Sevgili dostlar, artık YouTube'da sizlerle beraberiz. Eskiden camiden, mihraptan, kürsüden, minberden hitap ederdik ama camilere içinde bulunduğumuz olumsuz şartlarla, belki de olumlu ama biz şu anda kerametini göremiyoruz, hitap etmek durumunda kalıyoruz. Artık gönüllerinize, hanelerinize, evlerinize, telefonlarınıza, tabletlerinize misafir oluyoruz. Ama bir derdimiz var. Duaya muhatap olmak. Biz dua ediyoruz, sizin de duanızı bekliyoruz. Ancak siz bildirimlere dokunmazsanız, bildirimleri açmazsanız biz sizinle nasıl kontak kuracağız? Dokunun, açın bildirimlerinizi ki biz de tam vaktinde gönül halinize misafir olabilelim. Zira bizi üyemiz olmadığı halde çok insan seyrediyormuş. Onlara da selam olsun. Onlara da rica ediyorum. Herhangi bir kar endişesiyle değil, sizin takibiniz bizim hizmet kalitemiz olacak. Rabbim inşallah bu hizmet kervanında öncü olmayı nasip etsin. Sizin evinizden de hafızlar, imamlar, öncüler, hayır sahibi güzel insanlar çıkarsın. Her hafta sizlerle aynı saatte, gönül saatinde, kalbimizin bir olduğu anda
buluşmayı ümit ediyoruz. Herkesin de her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık efendim.